Aman çok rica ederim, aramızda kalsın. Müşteriye olun beyefendi. Seyit size kira şartlarını söyledi mi? Evet efendim. Daireyi gezin. Beğenirseniz mukaveleyi Seyit Efendi ile hazırlar, bana getirir. Bir film setinde olduğunuzu hayal edin. Yanınızda papyonu olan, su gibi Fransızca konuşan bir beyefendi var. Ama bu adam canı sıkıldığı zaman yönetmeni evrakta sahtecilikle ihbar edip hapse attırabiliyor ya da tek bir fısıltıyla koca yapımcıyı dize getirebiliyor. Yeşilçam'ın en entelektüel ama bir o kadar da korkulan ismi, Hollywood stüdyolarında İslam ve Arap kültürü uzmanı olarak boy gösterirken, İstanbul'da neden elinde ciğer dolu bir fileyle Beşiktaş pazarında dolaşıyor? En güçlü jönlerin bile çekindiği bu adamın vasiyetinde cenazesinin neden özellikle Türkan Şoray'ın kaldırmasını istediğini hiç merak ettiniz mi? O zaman gelin birlikte Feridun Çölgeçen'in sanat geçmişine ve ilginç yaşamına kısaca bir göz atalım. İyi seyirler. ...10 Mayıs 1911'de İstanbul'da dünyaya geldi Feridun Çölgeçen. Babası Sami Bey, annesi Sıdıka Nevin Hanım'dı. Babası sıradan bir adam değildi. Hem Osmanlı Meclisi mebusanında hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Milletvekilliği yapmış, Bahriyeli Bahri lakaplı bir deniz subayıydı. Çölgeçen soyadı ise bir aile mirası gibiydi. Anlatılanlara göre babası Sami Bey savaş yıllarında esir düşmüş ve koca bir çölü aşarak ülkesine dönmeyi başarmıştı. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdikten sonra konservatuvara girdi ama ruhu yerinde durmuyordu, okulu yarım bıraktı. Sanat aşkı onu Avrupa'ya sürükledi. 1930'lu yıllarda Brüksel'de drama eğitimi aldı, Almanya'da efsanevi Max Reinhardt okulunda çalıştı. Hatta ilk yabancı filmini daha 1937'de Berlin'de çekti. Türkiye'ye döndüğünde ise sadece sahnelerde değil, Merkez Bankası'ndan devlet demiryollarına, Fransızca öğretmenliğinden halk evi yönetmenliğine kadar pek çok işte çalıştı. İyi de bu kadar donanımlı bir adam neden Yeşilçam'da genellikle kötü kalpli zengin ya da menfaatçi patron rollerine hapsedildi? Feridun Çölgeçen'in hayatı tezatlarla doluydu. Rumeli Hisarı'ndaki o meşhur konakta yaşarken cebinde 5 kuruş kalmadığında evdeki değerli antikaları bir bir satar, yine de o asil duruşundan taviz vermezdi. Biliyor musunuz, Feridun Çölgeçen Belgin Doruk'un kuzeniydi. Belgin Hanım anılarında onun para kazanmasa bile rollerini evde bağırarak büyük bir ciddiyetle çalıştığını anlatırdı. Sizce bir insan işsiz kalmamak için dedikoduyu bir silah olarak kullanabilir mi? Burada kısa bir hatırlatmam olacak. Bu nostalji hikayelerle Yeşilçam'ın unutulmaz ustalarının anısını birlikte yaşatalım. Sizlerin de bu anlamda abone olarak kanalımıza destek vermeniz oldukça değerli. Öztürk Serengil'e göre Yeşilçam'ın en büyük dedikodu uzmanı oydu. Ama bu sıradan bir çekiştirme değil, bir stratejiydi. Ünlü yapımcı Hürrem Erman'ın en yakın dostuydu. Piyasada kim ne yapıyor, kim ne düşünüyor önce o öğrenir, sonra da bu bilgileri bir güç unsuru olarak kullanırdı. Öyle ki bazı prodüktörlerin sırf hakkında dedikodu yapmasın diye korkudan ona rol verdiği söylenirdi. 1957 yılında cebinde az bir parayla Amerika'ya gittiğinde işler başta hiç de iyi gitmemişti. Söylenenlere göre parklarda aç karnına sabahladığı günler oldu. Ama o bir yolunu bulup Hollywood'a sızmayı başardı. İngilizcesi çok iyi olmamasına rağmen Fransızcası ve kültürüyle kapıları açtı. United Artists"'in Timbuktu filminde sadece oynamakla kalmadı, İslam ve Arap örf adetlerini iyi bildiği için teknik müşavirlik yaptı. Yul Brynner'a Atatürk'ü anlatan bir kitap hediye edecek kadar da milli değerlerine bağlıydı. Hollywood'da 20'ye yakın filmde rol alıp Türkiye'ye döndüğünde o artık Yeşilçam'ın monşeriydi. Ama haksızlığa hiç gelemezdi. Bir gün bir set çekiminde yönetmen Orhan Elmas ona şaka yapıp soğuk suya sokunca intikamı acı oldu. Orhan Elmas'ı asker kaçağı diye ihbar edip gözaltına aldırdı, yönetmen hapisteyken de onu ziyaret edip evraklarını ben getireceğim diye dalga geçecek kadar aksi bir adamdı. Sadece lafla da kalmazdı, setlerde tartıştığı yönetmenleri yumrukladığı bile olurdu. Kariyeri boyunca 400'den fazla filmde rol aldı. Onu en son Kapıcılar Kralı'ndaki o unutulmaz tefeci Übeyt Bey olarak izledik. Ekranın o sert, acımasız adamı gerçek hayatta kedilerin babasıydı. Beşiktaş pazarından aldığı ciğerlerle Rumeli Hisarı'ndaki evinde 30'a yakın kedi ve köpeğe bakardı. Tüm kazancını onlara harcardı. 19 Ocak 1978'de üzerinde çalıştığı Yeşilçam antolojisini tamamlayamadan bir kalp kriziyle veda etti bu dünyaya. Vasiyeti çok netti. Cenazemi Türkan Şoray kaldırsın. Sultan bu vasiyete sahip çıktı ve Şişli Camii'ndeki o olaylı cenaze töreninde en öndeydi.
Şimdi gel gelelim Feridun Çölgeçen'in cenazesini kaldırması için Türkan Şoray'a vasiyette bulunması olayının sebebine. Feridun Çölgeçen birlikte birçok filmde rol aldığı Türkan Şoray'ın sinema emekçilerine karşı ne kadar saygılı, vefalı ve yardımsever olduğunu yakından gözlemlemiştir. Öldükten sonra cenazesinin ortada kalmayacağından, layığıyla ve saygıyla uğurlanacağından emin olmak istediği için organizasyonu tamamen Türkan Şoray'a emanet etmiştir. Feridun Çölgeçen arkasında 2,5 milyon lira nakit para, onlarca öksüz kedi ve Türk sinemasının en renkli, en aksi hikayelerini bırakarak göçüp gitti. O, başrol oynamadan yıldız gibi yaşamayı başaran, papyonuyla Yeşilçam'ın tozlu yollarında bir beyefendi olarak yürüyen gerçek bir karakter oyuncusuydu. Sizler de Feridun Çölgeçen'le ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.